Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte kaydırma tekniği ile örgü birleştirme çalışması yapacağız. Ben bluzumu örerken birleştirme aşamasına geldim. Omuz birleştirmelerini yaparken bu tekniği kullanacağım. Dedim ki detaylıca videosunu çekeyim ve sizlerle paylaşayım. Çünkü benim için hayat kurtaran bir teknik. Ben dikmeyi pek sevmiyorum. Örgü işlerinde çanta, hırka, yelek ne olursa olsun. Dikmekten pek hoşlanmıyorum. Ve görüntü olarak da en çok kaydırma tekniği benim kullandığım ve hoşuma giden bir teknik olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Siz de bu tekniği kullanarak ister motifli projelerinizde, ister daha büyük parçalı projelerinizde çok rahatlıkla örgülerinizi birleştirebilirsiniz. Ama öncesinde şöyle desenimi göstermek istiyorum. Takip edenler bilecektir. Bu desenden inci tanesi hırka çalışmıştık ve çok beğenildi, çok sevildi. Ve ben de onun bluzunu çalışıyorum ve videosunu çekiyorum sizler için. Birkaç gün içinde tamamlayıp onu da kanalda paylaşacağım. Ama şimdi hem bu bluzun birleştirmesini yapalım hem de bu kaydırma tekniği neymiş, nasıl yapılıyormuş birlikte bakalım istedim. Birleştirmeye başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen birleştirme aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle ben bluz örüyorum dediğim gibi her iki parçanın da düz yüzleri birbirine bakacak şekilde, yani düz yüzleri üste kalacak şekilde bu şekilde açtım masaya. Şöyle de yapayım, ekranda net görünsün. Desen çok güzel görünüyor. Net görünmesi için altına koyu renk bir örtü de serince tam kendini belli etti. Henüz tamamlanmadı. Omuzlarını birleştirdikten sonra yaka ve kol uçlarında çalıştıktan sonra tamamlanmış halini de sizlerle hem Instagram'dan hem buradan paylaşacağım. Şöyle ben bu bluzu 3,5 milimle ördüm. Şu an birleştirirken 3 milim kullanıyorum ama 3,5'la da yapabilirsiniz. Sadece daha kolay girip çıkabilmek için bir küçük tığla çalışıyorum. Önce bu şekilde tığımın etrafından döndürüp ilmeğimi kilitledim. Önce sağ taraftaki parçamı alıyorum. Burada da yerlerini hazırladım net görünsün diye. İlmeklerimizin iki kanadı oluyor biliyorsunuz. Bir önde bir arkada. Burada arka kanadına batıyorum. Sağ taraftaki parçanın. Bunu bu şekilde tutup sol taraftaki parçamın da yine arka kanadına batıyorum. Bu şekilde. Ve bütün ilmekleri tek seferde kapatıp başlamış oluyorum. Tekrar göstereyim. Önce ilmeğimi bir tur döndürdüm. Burada şöyle iki kanadı var ilmeklerimizin. Net göstereyim. Az önce battık, böyle açıldı. Şöyle çift kanadı oluyor bildiğiniz gibi. Bunun arka kısmına, arka lobuna batıyorum. Şu şekilde. İpliğim altta. Ve soldaki parçayı da alıyorum. Yine onun da arka kısmına batıp ilmekleri tek seferde çekiyorum. Tekrar hiç ara vermeden, boşluk bırakmadan hemen ikinci ilmeğin, şöyle yaklaştırayım net görünsün. İkinci ilmeğin de arka kanadına batıp hemen sol taraftaki parçanın da arka kanadına batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Burada önemli olan bu ilmeği çektikten sonra hemen ipimizi tığımıza böyle sıkıştırmamak. Biraz gevşek bırakırsak kasma yapmadan düzgünce tamamlamış oluruz. Şöyle hemen buradan batıyorum. Parmağımdaki ip gördüğünüz gibi altta. Şöyle göstereyim. Hemen soldakine de batıp tek seferde aldım. Ben bunu örgünün düz yüzünde yapıyorum ama ters yüzünde yapanlarda da gördüm. Artık siz nasıl bir görüntü istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Önce sağdaki, sonra soldaki parçanın arka kanatlarına batarak kaydırma işlemini yapıyorum. Yani ilmeklerin şöyle birbirine bakan kısımları. Şu ipi çekeyim. Burada başak gibi çift tarafları var.
Buradaki parçada da aynı. Burada birbirlerine bakan kısımdan hani dikeriz ya, aynı o şekilde biz tığ yardımıyla ulaşıyoruz. Birkaç tane daha ilerleyeyim. Nasıl göründüğüne de bakalım. Bir sağdan, bir soldan. İlmek atlamadan sırayla bütün ilmeklere batmamız gerekiyor. Motifli projelerde bu birleştirmeyi yaparken önemli olan şey şu: kare bir motif çalışıyoruz diyelim. Dört kenarındaki ilmek sayılarının da aynı olması lazım. Birkaç tane eksik ya da birkaç tane fazla olursa bu birleştirmeyi yaptığınızda denk gelmez ve birleştirmeniz biraz bozuk görünür. Hemen şöyle birleştirdiğimiz kısma bakalım. Ortada sanki bir zincir çekmişiz de zincirle birleştirmişiz gibi duruyor. Hemen ters yüzünden de bakalım. Ters yüzünden de görüntüsü bu şekilde. Ben altıgen yapraklı hırkada da aynı birleştirmeyi yaptım, omuzunda ve sırtında. Mozaik battaniye paylaşmıştım. Onu da bu şekilde birleştirdim. Motifli battaniyelerim vardı. Takip edenler bilecektir. Hep bu birleştirmeleri kullanıyorum. Dikmekten daha keyifli ve daha düzgün, hem de daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bir sağdan, bir soldan. Bu şekilde ilmekleri alarak örgü boyunca birleştirmemizi yapıyoruz. Artık siz battaniyemi örüyorsunuz. En son birleştirdikten sonra da bir zincir çekip ipi kitleyip kesiyoruz. Artık siz ne örüyorsanız, motif olur, büyük parça battaniye olur, her yerde kullanabilirsiniz. Ben şöyle omuzunda birleştirmemi yapacağım, tamamlayacağım. Şöyle desenimi tekrar göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel bir bluz çalışması olacak. Hırkasını izlediyseniz aynı modelin bluz versiyonunu çalışıyoruz. Ben şöyle biraz daha ilerledim. Gördüğünüz gibi sanki birleştirmemişiz de böyle bütün olarak örmüşüz gibi görünüyor. Ben bu yöntem çok kolay geldiği için bunu yapıyorum. Sizin de varsa daha kolay yöntemleriniz, ben bu yöntemi kullanıyorum, daha rahat, daha kolay ilerliyorum dediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Benim bu teknikle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.